Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine çok güzel bir patlıcanlı tarifim var. Yapılışı çok kolay, muhteşem bir lezzet. Yaptığınız, yedirdiğiniz herkes bayılacak. Şimdi önce bir kasemin içerisine bir miktar su aldım ve içine de biraz tuz koydum, 3 çay kaşığı kadar. 3 adet de gayet güzel, taze, dipdiri patlıcanlarım var. Patlıcanlarımın iki ucunu keserek başlıyorum. Sonra da pijamalı olarak soymaya devam edeceğim. Böyle bir aparat yardımıyla soymak istiyorum ben. Çok kolay yapılışı. Gördüğünüz zaman bayılacaksınız. Hemen diyeceksiniz bunu yapalım. Çünkü muhteşem bir lezzet. Patlıcanlarımızı diklemesine sadece kalınlığına göre ben 3'e bölüyorum. Siz kendi patlıcanınıza göre bölebilirsiniz. Kalınlık bu olmalı. Çok ince olmamalı. Çok kalın da olmamalı. Şimdi bu tuz attığım suyumun içerisine patlıcanlarımı alıyorum. Diğer patlıcanlarımı da aynı kalınlıkta, aynı şekilde kesiyorum. Bu su işi patlıcanın acısını çıkartmak için yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi patlıcanlarım suda biraz beklesin bir 10-15 dakika kadar. Biz de bu arada muhteşem sosunu yapacağız. Şimdi bir çeyrek demet kadar maydanozum var. Maydanozumuzu minnacık olarak doğruyoruz. Nasıl yakışıyor bu maydanoz? Bu patlıcana anlatamam size. Hem sağlık, şifa, kan sulandırma, karaciğer temizleme özelliği var. Tiroid hormonlarını da çalıştırıyor ve muhteşem bir lezzet veriyor. Bundan daha güzel bir nimet var mı arkadaşlar? Evet, maydanozumuzu iyice ufaltıyoruz. Üstünden satırla geçer gibi geçe geçe ufaltıyoruz ve ufalttığımız maydanozumuzu bir kasemizin içerisine alıyoruz. Geniş bir kase olsun, sosumuzu bunun içinde yapacağız çünkü. Doğrayacak başka bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi 2 diş sarımsağım var. Sarımsaksız asla olmaz. Sarımsağımı da güzelce maydanozumun üzerine çekiyorum. Üzerine bir 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyoruz. Evet. Hiç yağlı demeyin. Çok yakışacak. Patlıcanımızı çünkü yağda pişirmeyeceğiz. Bu yağa ihtiyacımız var. Az bile gelebilir arkadaşlar. Hemen şimdi yarım limonumuzun suyunu alacağız. Şöyle bir aparat yardımıyla sıkalım. Nefis. Bu sosu yapmazsanız eğer gene çok lezzetli bir patlıcan olabilir. Ama o zaman patlıcanınız ızgara patlıcan olur. Fakat bu sosu yaptığımız zaman hafif bir turşu ve meze havası veriyor. Daha da bir güzellik katıyor. Bir yemek kaşığı da elma sirkesi koyuyorum. Hemen bir yemek kaşığı da nar ekşisi koyuyorum. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi baharatlarımıza geçiyoruz. Nedir o? Bir çay kaşığı füme kırmızı toz biber. Hemen bir miktar tuz koyuyoruz. Tuz sizin keyfinize bağlı. Az yiyenler, yemeyenler keyiflerine göre az koyabilirler. Çekme karabiber. Toz karabiber de koyabilirsiniz ama bu tarz soslara, makarnaya ben her zaman çekmeyi tercih ediyorum. Daha kuvvetli bir koku, daha keskin bir lezzet veriyor çünkü. Şimdi sosumuz hazır arkadaşlar. Bu sos beklesin biz patlıcanlarımızı yapana kadar daha da lezzetlensin. Evet arkadaşlar, tavamı yüksek ateşe, yakın bir ateşe koydum. Çok hafif bir zeytinyağıyla sadece tavamın etrafını yağladım. Görüyorsunuz hiç yağ yok. Sadece ne olur ne olmaz yapışmasın diye. Ama tavanıza güveniyorsanız hiç yağ sürmeyebilirsiniz. Şimdi kuruladığım patlıcanlarımı
ızgara olması için tavama veriyorum. Güzelce ızgara yapacağız. İki tarafı da çok hafif böyle kızaracak. İçi yumuşak kalacak. Dışı çıtır olacak. Ve bu yaptığımız sostaki sirke, limon suyu ile birlikte pişmiş olacak. Daha da lezzetlenecek. Harika bir şey çıkacak ortaya. Biraz kızarsın, görüşelim. Patlıcanlarımız bir 5 dakika kadar bu şekilde durdu. Şimdi arkasını çeviriyorum. Gayet güzel, gördüğünüz gibi kahverengileşmiş. Tamamen ızgara, mangalda yapar gibi ızgara mantığıyla arkadaşlar. Yağla hiç ilgisi yok. Sos buna lezzet verecek. Yağda kızartmayacağız. Nefis olacak. Şimdi tekrar bir arka ön yapıyoruz. İyice patlıcanlarımızın içi yumuşaması için. Birkaç dakika daha duracak. Tekrar bir kez daha döndüreceğiz ve tamamdır bu patlıcanlar. Evet, patlıcanlarım tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunları çıkartıyorum. Birkaç dakika sonra yine ters düz ediyorum. 90'lı yılların sonunda Ak Merkez'de çalıştığım bir kafede bunu ana yemek olarak menüde veriyorduk. Özellikle hanımlar, mankenler, diyet yapanlar çok rağbet gösteriyordu, yok satıyordu. O kadar lezzetliydi ki arkadaşlar, sizi bir de tatmanızı istedim bunu. Evet, patlıcanlarımız pişti ve servis tabağıma aldım. Şöyle bıçağımın ucuyla minik minik delikler açıyorum, görünmez delikler ki patlıcanımın içine iyice sosum işlesin. Henüz sıcakken, hiç soğumamışken bu hazırladığımız güzel sosu hemen patlıcanlarımızın üzerine döküyoruz. Aman Allah'ım, nasıl bir lezzet anlatamam size. Izgara patlıcan ama işte bu limonlu ve sirkeli sos sayesinde sanki turşuymuş gibi, sanki mezeymiş gibi bir lezzet alacak. Lezzet minik detaylarda gizli, çok basit gibi görünebilir ama aynı malzemeyle işte bir iki dokunuşla farklı şeyler yaratabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu sosu sadece bir 5 ya da 10 dakika çekmesine müsaade ederseniz çok daha lezzetli olur meze olarak yemek istiyorsanız. Ama ana yemek olarak yemek istiyorsanız hiç beklemenize gerek yok. Sıcak sıcak hemen yemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok leziz oluyor. Ben çok seviyorum. Çok sık da yapıyorum ve dediğim gibi Ak Merkez'de çalıştığım dönemde çok rağbet gören bir yemeğimizdi. Umarım siz de beğenir ve denersiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Hepinizi öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Sizleri seviyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.